Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram sayfamda yine çok beğeni alan ve yapımı merakla beklenen güzel bir tulum çalışması yapacağız. Tulumumuzu 0-6 aylık bebeklerin giyebileceği büyüklükte hazırlayacağız ve tamamını yine dikişsiz olarak öreceğiz. Kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim, daha sonra yapımına geçelim. Alize'nin Baby Wool'unu kullanacağım arkadaşlar, 3 kat olarak. 50 gram ağırlığında, 175 metre uzunluğunda bir ip. Dediğim gibi bunu 3 kat olarak kullanacağım. Beden örgümü 4,5 numaralı şişimle, lastik örgülerimi de 3,5 numaralı bisnalı şişimle öreceğim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Tulumumuzu örmeye kapüşon bölümünden başlayacağız. Şişime 61 ilmek atarak başladım ve 4 cm olana kadar haroşa olarak ördüm. Haroşa dişlerimin sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşamı ördükten sonra da önlerde düz, arkalarda ters olarak 6 sıra ördüm. Şimdi ilk bonibon kurulumumuzu yapacağız. Modelin yapımını ayrıntılı bir şekilde yukarıdaki videomda anlattım arkadaşlar. Dilerseniz oradan da izleyebilirsiniz. İlk bonibon kurulumumuzu birlikte yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. 3 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Dördüncü ilmeğimizi 6 kere söküp yine onu da düz olarak öreceğiz. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Sıra sonuna kadar 3 örgü sök şeklinde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlayarak ördüm. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Arkadaşlar sıra sonuna kadar ters örgülerle örüp geliyorum. Arka sıramızı tamamladık. Arkadaşlar şimdi önlerde düz, arkalarda ters olarak 6 sıra örelim. Daha sonra ikinci bonibon kurulumuzu yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar 6 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi ikinci kurulumumuzu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi 6 kere söküyorum. Bu ikinci ilmek biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Bu şekilde sökmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra yine 3 örgü sök şeklinde devam edeceğiz. Tam ortada olabilmesi için kaydırma işlemi yaptık başta. Şimdi yine 3 örgü sök şeklinde devam edeceğiz. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Birkaç tane daha yapalım birlikte. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi söküyorum. Üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum.
Arkadaşlar ikinci bonibon sıramızda bu şekilde devam ettireceğiz. Daha sonra yine az önce yaptığımız gibi örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ve 6 sıra yine önlerde düz, arkalarda ters olarak örüp ilk sırada yaptığımız kurulumla bonibon sıramızı yapacağız. Üçüncü. Dördüncü bonibon sıramızda da ikinci sıramızdaki gibi kurulumumuzu yapacağız. Yani toplamda 4 bonibon sırası yapacağız. Şimdi ben tamamlayıp geleyim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şapka bedenimi 12 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplamda 4 tane bonibon sıram var. Şimdi kesimlerimizi yapacağız. Artık düz örgülerle devam edeceğiz. 40 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 40 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 41. ve yanındaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane ilmeğim kaldı. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için ters örgülerle 20 tane ilmeğimi öreceğim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 21. ve yanındaki ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Örgümün arka yüzünde olduğum için ters olarak kesim yapıyorum arkadaşlar. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Şimdi tekrar dönüyorum. 20 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 21. ve 22. ilmeğimi yine birlikte alarak keseceğim. Bakın arkadaşlar, yerleri zaten çok belirgin. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Dönüyorum. Tekrar 20 ilmeğimi örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. 21. ve 22. ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Yirmi ilmeğimi ters olarak ördüm. 21. ve 22. ilmeğimi birlikte alarak örgümün arka yüzünde olduğum için ters olarak kesiyorum. Arkadaşlar, ne yaptığımızı kısaca bir anlatayım, kafanız karışmasın. Şişimizde biliyorsunuz 61 tane ilmeğimiz var. 4 bonibon sıramızı tamamladıktan sonra kesim işlemine başladık. 20'şer ilmek kenarlara, 21 ilmek ortaya bıraktık. Şimdi ortadaki 21 ilmeğimizi koruyarak kenarlardan hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde birer tane ilmek eksiltiyoruz. Biraz sonra ortadan da yine ilmek eksiltmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tarafın ilmeğini biliyorsunuz örgümüzün arka yüzünde keserek eksiltmiştik. Ön yüzümüzde eksiltme işlemi yapmıyoruz. Ortadaki 20 tane ilmeğimizi örüyoruz. 21. ilmeğimizde bir yandakine keserek eksiltme işlemi yapıyoruz. Buraya kadar benimle birlikte yaptıysanız arkadaşlar, kesim yerlerini karıştırmazsınız. Çünkü oldukça belirgin yerlere. 20 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın ikisinin arası oldukça açık.
21. ilmeğimi diğer ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu taraftan ilmeğimi eksiltmiş oldum. Şimdi dönüyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için 20 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. Yine 21. ve 22. ilmeğimi birlikte alarak kesme işlemi yapıp bu taraftan da yine bir ilmeğimi eksiltmiş olacağım. Örgümün arka yüzünde olduğum için 21. ve 22. ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Aynı işlemi tekrarlayarak devam edeceğim. 20 tane ilmeğimi örgümün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Şimdi diğer tarafın kesimini yapacağız yine. Bir tarafınkini örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Diğer tarafınkini de örgümüzün arka yüzünde yapıyoruz. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 21. ve 22. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Daha önce biliyorsunuz arkadaşlar, kapüşonlu bir tane hırka yapmıştık bu modelle. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Sadece ilmek sayılarımız burada farklı. Tek kat iple yapmıştık çünkü diğerine. Örgümün arka yüzünde 20 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 21. ve yanındaki ilmeğimi birlikte alarak örgümün arka yüzünde olduğum için ters olarak kesiyorum. Birkaç kez daha aynı şekilde kesim yapacağız arkadaşlar. İki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Arka yüzümüzde diğer tarafın son kesimini de yaptıktan sonra arkadaşlar çift kesime başlayacağız. Ortadan da ilmek eksilteceğiz yani. Hem kenarlardan hem ortadan. Kesimimizin tamamını birlikte yapalım. Kafanız karışmasın. Yirmi ilmeğimi ters olarak ördüm. 21 ve 22. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Şimdi kenarlarda 15'er tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 15 tane bu tarafta, 15 tane diğer tarafta. Şimdi çift kesimlerimizi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Buranın ikinci kesimini örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Şimdi düz olarak devam ediyorum. Sonda 3 tane ilmek bıraktım. Kesimimizi burada yapacağız. Bu tarafta da biliyorsunuz, bakın boşluktan itibaren kenarda da 15 tane ilmeğimiz var. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Yine sondaki ilmeğimle
bir yandaki ilmeğimi, yani bu tarafa ait olan ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir tane ortadan, bir tane kenardan eksiltmiş oldum. Burada sadece ortadan eksiltmemizi yapmıştık biliyorsunuz. İkinci eksiltmemizi örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örgülerle devam ediyorum. Ortaya ait sonda bir tane ilmeğim kaldığında yine kesimimi yapacağım. Evet, sıra sonunda bir tane ilmeğim kaldı. İki tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak devam ediyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Ortada 11 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızda yine birlikte yapalım. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeğim ve yanındakini de yine birlikte alarak kesiyorum. Arka yüzümüzde de yine bir önceki sırada yaptığımız gibi sondaki 2 ilmeği birlikte alarak keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortaya ayırdığım ilmeklerimi sonunda bir tane ilmek kalana kadar ters olarak örüyorum. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Örgümün arka yüzünde olduğum için bu 2 ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Örgüye yeni başlayan arkadaşların kafası karışmasın. Biz yine de kesimlerimizi birlikte tamamlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar ön yüzümde düz olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ve diğer taraftaki 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ortaya ayırdığım ilmeklerimden sonda bir tane kalana kadar örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Arkadaşlar, kesimlerimizi bu şekilde ortada 11 tane ilmeğimiz kalana kadar tekrarlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ortada 11 tane ilmeğim kalana kadar kesimlerimi aynı şekilde tekrarladım. Şu an ortada 11, kenarlarda 10'ar tane ilmeğim var. İlk kesim sıramızda yaptığımız işlemi yapacağız. Bu bizim son kesimlerimiz olacak. Ortadaki yine ilmek sayımızı koruyacağız. 11 tane ilmeğimizi. Kenarlardaki ilmeklerimizi birer birer her sıramızda eksilterek sadece 11 tane şişimizde ilmeğimiz kalana kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir iki sıra birlikte yapalım arkadaşlar. Sonra dediğim gibi bu şekilde devam edeceğiz. 10 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortaya ayırdığım 11. ilmeğimi ve yan taraftaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Burada 10 tane ilmeğim vardı. 9'a düştü. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde kesim yapacağım. Yine ortadaki 11 tane ilmeğimi koruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi örgümün arka yüzünde ters olarak ördüm. 11. ilmeğim ve yanındakine birlikte alarak kesiyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için 2 ilmeğimi birlikte alıp ters olarak örüyorum. Bir kez daha yapalım birlikte. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
Sıra sonunda bir tane ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde düz olarak devam ediyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimle yandaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Diğer tarafın kesimini de yine arka tarafta yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 10 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. On birinci ve kenardaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Evet arkadaşlar, kesimlerimize bu şekilde kenardaki ilmeklerimizin tamamı bitene kadar devam edeceğiz. Şişimizde en son ortaya ayırdığımız 11 tane ilmeğimizin kalması gerekiyor. Şimdi ben tamamlayıp geleyim, daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şişimde 11 tane ilmeğim kalana kadar kesim işlemlerimi aynı şekilde tekrarladım. Şimdi buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi kenarlardan ilmek toplayacağız. Ben bitişlerimi düz olarak ördüğüm için benim ilmeklerim burada düz. Eğer haroşa olarak bitiş yaptıysanız hiç problem değil. Haroşa dişlerinizi toplayabilirsiniz. Aynı işlemi tekrarlayarak sıra sonuna kadar ilmeklerimi topladım. Şimdi bu taraftan da aynı işlemi yapacağız. Kaç tane ilmek topladığınızın bir önemi yok arkadaşlar. Eksik gelirse artış yapacağız. Fazla gelirse de kesme işlemi yapacağız. Bizim toplamda 44 tane ilmeğe ihtiyacımız var roba kurulumu için. Diğer tarafın ilmeklerini de aynı şekilde topladım. İlmek sayım fazla olduğu için birkaç sırada bir kesim işlemi yapacağım. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için aradaki ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sıra sonundaki ilmeklerimizi de yine haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzümüze geçtiğimizde kesimlerimizi yapacağız arkadaşlar. Bu sırada sayarsanız kaç tane ilmek eksilteceğinizi öğrenmiş olursunuz. Ona göre bir sonraki sırada da kesim işlemlerini yaparsınız. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örmüştüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ters örgülerle devam edeceğim. Bu sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Şişimde şu anda 54 tane ilmeğim var arkadaşlar. 10 tane ilmeğim fazla. Şimdi aralarda bu 10 tane ilmeğimi eksilterek şişimdeki ilmek sayımı 44'e düşüreceğim. Kesim işlemlerimi baştaki 7 ve sondaki 7 ilmeğim üzerinde yapmıyorum. Aradaki ilmeklerim üzerinde yapacağım. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örgümün ön yüzünde olduğum için düz olarak devam edeceğim. 3 sırada bir 2 ilmeği birlikte alarak kesim işlemi yapıyorum. Sizin kaç tane fazla ilmeğiniz varsa arkadaşlar aralarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Kaç sırada bir kestiğinizin bir önemi yok. İki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Üç kesim daha yapmam gerekiyor. Bir kesim de buradan yapayım. 2, 3. Sıra sonundaki 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şu an şişimde 44 tane ilmeğim var arkadaşlar.
Artık eksiltme de artırma işlemi yapmadan devam edeceğiz. Örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için baştaki ve sondaki 7 ilmeğimiz haroşa, aradaki ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüzümüze geçtiğimizde artık roba kurulumumuzu yaparak örgümüze devam edeceğiz. Yedi ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde olduğum için sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Örgümün arka yüzünde ters örgülerle tamamladım. Şimdi roba ayrımlarımı yapacağım. Ön bedenim için 9 ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Yanına bir ayraç takıyorum. Arada 2 tane ilmeğim var. Kol bedenim için 4 ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4. Yanına bir ayraç takıyorum. Aralarda 2 ilmeğimiz var. Arka bedenim için 10 ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Yanına bir ayraç takıyorum. Arada yine 2 ilmeğim var. Diğer kol bedenim için 4 ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4. Ayracımı takıyorum. Arada 2 ilmeğim var. Diğer ön bedenim için bu tarafta 9 tane ilmeğimin kalması lazım. 2, 4, 6, 8 ve 9. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 7 ilmeği hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Burada yapacağımız tek değişiklik sırası geldikçe ilk açmak olacak. Onun dışında farklı bir işlem yapmayacağız. Dediğim gibi hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde sadece haroşa olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi de bonibon kurulumumuzu yapana kadar, yani artışlarımız bitene kadar önlerde düz, arkalarda ters olarak öreceğiz. Ön yüzümüzde de roba artışlarımızı yapacağız. Artık öğrendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ayraçlar bu anlamda işimizi kolaylaştırıyor. Gördüğümüz zaman sağından ve solundan birer tane artış yapacağız. Şimdi kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. İlmeklerim düz olarak örüyorum. Artışınızı bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde benim gibi de yapabilirsiniz. Artışımı yaptım. İki ayracımın arasında bulunan 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine artışımı yapacağım. Ve diğer ayracımın bulunduğu yere kadar düz olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayracımın bu tarafından da yine bir artış yapıyorum. Ve düz örgülerle diğer ayracımın bulunduğu yere kadar devam ediyorum. Bir iki sıra birlikte yapalım artışlarımızı. Sonra bu şekilde devam edeceğiz. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine aynı şekilde artışımı yapacağım. Tekrar düz örgülerle diğer ayracımın bulunduğu yere kadar devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Ayraçlarımın arasındaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine artışımı yapıyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum.
Örgümüzün arka yüzünde herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmayacağız. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi, artış ilmeklerimiz dahil ters örgülerle öreceğiz. Kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Arkadaşlar ben bu sıramı tamamlayayım. Bir artış sırası daha birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Sıra sonunda 7 ilmeğimi yine örgümün arka yüzünde de haroşa olarak ördüm. Şimdi ilk iliğimizi açalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Büyük bir düğme kullanacağım için büyük bir ilik açacağım. 2 tane artış yapıyorum bu şekilde. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve son ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümde olduğum için tekrar roba artışlarımı yapacağım. Kenar ilmeklerimden sonra düz olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Ayraçlarımın arasındaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da aynı şekilde artışımı yapıyorum. Ve düz olarak devam ediyorum. Arkadaşlar daha önce bu modelle birçok örgü ördük ve ben çok ayrıntılı bir şekilde anlattım bu bölümleri. O yüzden biraz yüzeysel geçiyorum. Yapacağımız işlem çok basit. Örgümüzün ön yüzünde kenardaki ilmeklerimiz dışındaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ayraçlarımızın sağından ve solundan artışlarımızı yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde de yine baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem basit. O yüzden hani videomuz uzun olmasın diye biraz yüzeysel geçmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten montajda bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Çok uzun sürüyor arkadaşlar. 24 saatim oluyor videoyu yüklemek. Şimdi tekrar düz örgülerle diğer ayracımın bulunduğu yere kadar devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine bir artış yapıyorum. Ve düz olarak diğer ayraçlarımın bulunduğu yere kadar devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine artışımı yapıyorum. Bu arada ayracım fırladı arkadaşlar. Ben takacağım yerine. Ve düz olarak devam ediyorum. Sondaki 7 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Sonda 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, ilk iliğimizi açtık ve artışlarımızı 2 sıra birlikte yaptık. Aynı işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam edeceğiz. Artışlarımızı nasıl yaptığımızı unutursanız videoyu tekrar başa alarak izleyebilirsiniz. Dediğim gibi aynı işlemleri tekrarlayacağız. Her ön yüzümüze geldiğimizde ayraçlarımızın sağından ve solundan artışlarımızı yapacağız. İliğimizi de aynı şekilde açacağız fakat 8 haroşa sırası arayla açacağız. Şimdi arkadaşlar artış yaptığımız yerden itibaren 12 santimetre uzunluğa gelene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, artış yapmaya başladığım yerden itibaren 12 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi ayrımlarımızı yapacağız. Yine örgümün ön yüzünde arkadaşlar ön bedenime ait ilmeklerimi ayracımın bulunduğu yere kadar düz olarak öreceğim.
Artık artış yapmıyoruz. İki ayracımın arasında iki tane düz ilmeğim var. Bir tanesini ön bedenime dahil edeceğim. Düz olarak örüyorum. Diğerini de kol bedenime dahil edeceğim. İsterseniz arkadaşlar ilmek tutucu da kullanabilirsiniz. Ben ipimin üzerine alacağım kol bedenime ait ilmeklerime. Ayracımın arasında bir tane bıraktığım ilmeğimi dediğim gibi kol bedenime dahil ediyorum. Ve ayracımın bulunduğu yere kadar ilmeklerimi ipimin üzerine toplayacağım. Ben ölçüyle ördüğüm için arkadaşlar kaç ilmek var burada bilmiyorum sayısını. Dilerseniz sayabilirsiniz. Burada da yine iki ayracımın arasında bulunan iki tane düz ilmeğimin bir tanesine kol bedenime ilave ediyorum. Diğerini de arka bedenime dahil edeceğim. Şimdi mevcut ipimizde değil de farklı bir iple arka bedenimize ait ilmeklerimizi önlerde düz, arkalarda ters olarak 4 sıra öreceğiz. Ön bedenimizi ördük düz örgülerle. Kol bedenimize ait ilmeklerimizi ipimizin üzerine topladık. Şimdi arka bedenimizle devam edeceğiz. İki ayrıcımızın arasında bir tane ilmeğimizi de biliyorsunuz arka bedenimize dahil edecektik. Şimdi bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artık ayrıcımıza ihtiyacımız yok. Düz örgülerle diğer ayrıcımızın bulunduğu yere kadar devam edeceğiz. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama yine de takıldığınız, anlamadığınız bir yer olursa videomun yorumlar bölümüne yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Diğer tarafta yaptığımız gibi yine iki ayrıcımızın arasında bulunan iki tane düz ilmeğimizin bir tanesini arka bedenimize dahil edeceğiz. Düz olarak örüyoruz. Burada kalan bir tane düz ilmeğimizi de diğer kol bedenimize dahil edeceğiz. Şimdi örgümüzün arka yüzünden devam edeceğiz arkadaşlar. 4 sıra dediğim gibi önlerde düz, arkalarda ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünde ikinci sırama ters örgülerle örüyorum. Sadece arka bedenimizi öreceğiz 2 sıra daha. Bu sıramızı tamamladıktan sonra. Ön yüzümüzü ördüğümüz için bu bizim ikinci sıramız. İkinci sıramızı tamamladık. Örgümüzün ön yüzünde üçüncü sıramızı yine düz olarak öreceğiz.
Buradaki ilmeğimizi örmüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kol bedenimize ait ilmeğimiz bu. Şimdi son sıramızı örgümüzün arka yüzünde ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Örgümün arka yüzünde olduğum için ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bittiğinde şahane bir tulum olacak arkadaşlar. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi arka bedenimize takmış olduğumuz ipimizi keselim. Artık mevcut ipimizle devam edeceğiz. 2 tane artış yapıyoruz. Ve diğer kol bedenimizin bulunduğu yere kadar düz olarak devam edeceğiz. Buradaki ipimizi biraz sıkı tutalım arkadaşlar. Daha sonra onu sabitleyeceğiz. Arka bedenime ait ilmeklerimi düz örgülerle ayrıcımın bulunduğu yere kadar öreceğim. Aradaki düz ilmeğimle birlikte kol bedenimin ilmeklerinin hepsine yine ipimin üzerine alacağım. İki ayrıcımın arasında 2 tane düz ilmeğimin bir tanesini kol bedenime dahil edeceğim. Onu da ipimin üzerine alıyorum. Diğerini de ön bedenime ilave edeceğim. İki tane artış yapıyorum. Ve düz olarak devam ediyorum.
Kenar ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kol ayrımlarımızı da birlikte yaptık. Şimdi herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan sıra başındaki ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi önlerde düz, arkalarda ters olarak 6 sıra örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzünde 6. sıramı da tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünde bir sıra haroşa öreceğim. Arka ortadan da bir tane ilmek artışı yapacağım. İlmeklerimin tamamını örgümün arka yüzüne dediğim gibi haroşa olarak örüyorum. Hızlı bir şekilde ortaya kadar geleyim arkadaşlar. Oradan bir tane artış yapacağız. Yeri çok önemli değil. Yani tam ortada olması gerekmiyor. Arka ortadan herhangi bir yerden bir tane artış yapacağız. Artışı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. İster bu şekilde, ister benim gibi alttaki ilmekten alarak bir tane artış yapıyorum. Ve yine haroşa olarak devam ediyorum. Artışı model kurulumumuz için yaptık arkadaşlar. Modelimizin düzgün yerleşmesi için. Başka artış yapmayacağız. Mevcut ilmek sayımızla örgümüze devam edeceğiz. Örgümüzün arka yüzünde bir sıra haroşa ördüğümüz için ön yüzümüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi arkadaşlar önlerde düz, arkalarda ters olarak 6 sıra örelim. Yine sıra başındaki ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Bu arada ilik sıralarımız geldikçe iliklerimizi açmayı unutmayalım. Şimdi 6 sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. İlk model kurulumumuzda devam edelim. 6 sıra önlerde düz, arkalarda ters olarak ördüm. Şimdi ilk kurulumumuzu yapacağız. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Kapüşonda yaptığımız gibi devam edeceğiz. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. 3 örgü sök şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğim. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Arkadaşlar sıra sonuna kadar 3 örgü sök şeklinde devam ettim. Son sökme işlemimden sonra 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve kenardaki 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum.
Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzüne ters olarak örelim. Daha sonra yine önlerde düz, arkalarda ters olarak 6 sıra örüp ikinci kurulumumuzu yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 6 sıramı tamamladım. Şimdi ikinci bonibon kurulumumuzu yapacağız. Devamında da bu iki sırada yaptıklarımızı tekrarlayacağız. Yani kurulumlarımızı aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Yedi ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi 6 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Kaydırma işlemimizi yaptığımız için artık 3 ör bir sök şeklinde devam edeceğiz. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Ve 3 ör bir sök şeklinde devam ediyorum. Arkadaşlar 3 örgü sök şeklinde sıra sonuna yakın bir yere kadar ördüm. Son sökme işlemi yaptıktan sonra 3 tane ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi 6 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra başında da biliyorsunuz kenar ilmeklerimizden hemen sonraki düz ilmeğimizi düz olarak örmüştük. İkinci ilmeğimizi 6 kere sökmüştük. Daha sonra 3 örgü sök şeklinde devam etmiştik. Sıra sonunda da yine aynı şekilde kenar ilmeklerimizden sonra bir tane ilmeğimiz kalıyor. Onu düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, iki bonibon kurulumumuzu yaptık. Artık örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. İlk bonibon kurulumumuzu yaparken kenardaki 7 tane haroşa ilmeğimizi örmüştük. 3 tane ilmeğimizi düz örüp 4. ilmeğimizi sökerek 3 örgü sök şeklinde devam etmiştik. 3. bonibon kurulumumuzda ilk sırada yaptıklarımızı yapacağız. 4. bonibon kurulumumuzda da ikinci sırada yaptıklarımızı yapacağız. İkinci sıramızda da ne yapmıştık? Kenardaki 7 tane ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Haroşa ilmeklerimizden hemen sonraki ilk düz ilmeğimizi düz olarak ördük. İkinci ilmeğimizi 6 kere söktük ve 3 ör bir sök, 3 ör bir sök şeklinde devam ettik. Beden uzunluğumuz 26 cm uzunluğa gelene kadar bonibonlarımızı aynı şekilde yapalım. Toplamda 5 tane bonibon denk gelmesi lazım arkadaşlar. Eğer benimle aynı kalınlıkta ip ve aynı kalınlıkta şiş kullanıyorsanız yaklaşık 5 tane bonibon sıramızın olması gerekiyor. Şimdi ben tamamlayıp geleyim, daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, beden örgümü 26 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi ağ birleştirmemizi yapacağız. İlikli kısmımız yukarıda kalacak şekilde buradaki 7 tane haroşa ilmeğimizi yardımcı şişimize alacağız. Daha önceki tulum çalışmalarımızda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte girerek düz olarak örüyoruz. Şimdi buradaki 7 tane ilmeğin tam ortasına
Ayraç takıyorum. 3 tane ilmeğim bu tarafta var. 4. ilmeğimin kenarına ayraç takıyorum. Arada bir tane ilmeğim var. 3 tane ilmeğim de bu tarafta var. Birleştirme işlemimizi yaptığımız için artık dönerek öreceğiz. Yani her sıramızda düz olarak öreceğiz. Şimdi aynı şekilde arka ortaya da bir tane ayraç takacağız. Benim şu an şişimde toplamda 82 tane ilmek var. Araya bir tane ilmek aldığım için 81 ilmeğim var. Şimdi 40 tane ilmek öreceğim. 41. ilmeği yine burada yaptığım gibi iki ayrıcımın arasına alacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 40 tane ilmeğimi ördüm. Ayracımı takıyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ayraç da bu tarafına takıyorum. Ve diğer ayracımın bulunduğu yere kadar yine 40 tane ilmeğim var. Bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Farklı bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi örgümüzün artık arka yüzü olmadığı için dönerek örgümüzün hep ön yüzünde ilerleyeceğiz. Yine sırası geldikçe bonibon kurulumumuzu yapacağız. Alt kısmı artışlarımız için ben seri bir şekilde öreyim. Artışımızı da bir kere birlikte yapalım. Artık haroşa örmüyoruz arkadaşlar. Buraları da düz olarak örüyoruz. Artışınızı dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da benim gibi buradan ilmek alarak da yapabilirsiniz. Ayrıcımdan hemen sonra bir tane artış yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın bu tarafından da yine aynı şekilde bir artış yapıyorum. Ve düz olarak diğer ayrıcımın bulunduğu yere kadar devam edeceğim. Ben o bölüme kadar öreyim arkadaşlar. Oradaki artışımızı da birlikte yapalım. Arka bedenimde takılı olan ayraçlarımın bulunduğu yere kadar ördüm. Burada da aynı şekilde artışımızı yapacağız. Ayrıcımızdan hemen sonra ilk artışımızı yapıyoruz. Diğer artışlarımızı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir yerinden örgümüzün yapmayacağız. Yine ayrıcımızdan hemen sonra yapacağız. Aradaki ilmeğimizi öreceğiz. Ayrıcımızın bu tarafından da yine bir tane artış yapacağız. Dönerek ördüğümüz için arkadaşlar sıra sayınızı karıştırmamaya özen gösterin. Dilerseniz kağıda da yazabilirsiniz. Ben birazdan sayaç takacağım.
Evet arkadaşlar, ön bedenimizde ve arka bedenimizde ilk artışlarımızı yaptık. Bu sıramızda artış yapmıyoruz. Var olan ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bir sıra artış yapacağız. Bir sıra artış yapmadan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi ben bu sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra ikinci artışımızı da yine birlikte yapalım. Sonra bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, herhangi bir artış yapmadan turumu düz olarak tamamladım. Örgümün ön yüzünde tekrar artış sıramda olduğum için artışımı yapacağım. Ayracımdan hemen sonra ilk artışımı yapıyorum. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Ayracımın bu tarafından da bir artış yapıyorum. Arkadaşlar, artışlarımızın artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ayraçlarımızın hemen başlangıcından ve sonundan birer tane ilmek artıracağız. Hem ön bedenimizde hem arka bedenimizde. İki ayracımızın arasında 7 tane ilmeğimiz olana kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Dediğim gibi bir sıra artış yapıyorsak diğer sıramızda ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Model uygulamanız geldiğinde modelinizi uygulamayı unutmayın. Şimdi ben aradaki ilmek sayımı 7'ye tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artışlarımı tamamladım. Şu an iki ayracımın arasında 7 tane ilmeğim var. 7. artışımı yaptığımda bonibon sıram olduğu için aynı zamanda bonibon kurulumumu da yaptım. Onu da şu şekilde yaptım. Ayracımdan hemen sonraki ilmeğimi 6 kere söktüm. Daha sonra 3 ör bir sök, 3 ör bir sök şeklinde devam ettim. Kurulum kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bu ördüğümüz 3 tane düz ilmeğimizin tam ortasına gelen ilmeği sökerek kurulumlarımızı yapıyoruz. Böylece ortalı bir şekilde görünüyor. Bakın, hiçbir üst üste değil, yani buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim şekliyle yaparsanız kurulumlarınızı bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bacak bedenlerimizi ayıracağız. A kısmımızdaki 7 tane ilmeğimizi çengelli iğnemizin üzerine alacağız. Dilerseniz bir ipin üzerine de alabilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı çıkartayım böyle. Artık bu taraftaki ipimle devam etmeyeceğim. Farklı bir ip aldım. Ve aynı numara yine farklı bir şişle örgüme devam edeceğim. Önce bir bacak bedenimizi, daha sonra diğerini bitireceğiz. Dönerek öreceğiz. Farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Sırası geldikçe yine bonibon kurulumlarımızı yapacağız. Arkadaşlar, bu şekilde ayracımın bulunduğu yere kadar örüp geliyorum. Arka bedenimdeki ayracımın bulunduğu yere kadar düz olarak ördüm. Burada da yine iki ayracımın arasında bulunan 7 tane ilmeğimi çengelli iğnemin üzerine alacağım. Evet arkadaşlar, bedenlerimizi ayırdık. Şimdi örgümüzün ön yüzünü çeviriyoruz. Biliyorsunuz, farklı bir ip takmıştım. Burayla en son ilmeğimi birleştireceğim. Birleştirme işlemimi yaptım. Artık dönerek öreceğim arkadaşlar. Dediğim gibi önce bir bacak bedenimi, daha sonra diğerini bitireceğim.
Artık tulumumuz büyüdü ve ağırlaştı arkadaşlar. Masanın üstünde hareket ettirmek bayağı zor oluyor. Bu şekilde dönerek öreceğiz. Farklı dediğim gibi hiçbir işlem yapmayacağız. Evet arkadaşlar, artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. A kısmından sonra 15 santimetre uzunluğa gelene kadar dönerek bacak bedenimizi tamamlayacağız. Sırası geldikçe yine bonibonlarımızı yapacağız. Bonibonlarımızda dediğim gibi arkadaşlar, bakın buradaki 3 tane düz ilmeğin tam ortasındaki ilmeği sökerek yapacağız. Yani kurulumumuzu o şekilde yapacağız. İkinci kurulumumuzu nasıl yapacağız onu da söyleyeyim. Bakın burada 3. ilmeğime denk gelmiş sökmem gereken ilmek. O yüzden önünde 2 tane ilmek var. 2 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 3. ilmeğimi sökeceğim. Yani baştaki kurulumu doğru yaptığınız sürece diğerlerinde problem olmaz. 2 taneyi ördüm, bir taneyi söktüm. Daha sonra 3 ör bir sök. Bakın tam ortasına geliyor. 3 ör bir sök. Bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi A kısmı artışlarından sonra 15 santimetre uzunluğa gelene kadar yapacağımız tek işlem bu. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız. Şimdi ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, A kısmı artışlarından sonra 15 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplam bonibon sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra bonibon yapmışım. Şimdi lastik örgümüzü yapacağız. 3,5 numaralı şişime geçiş yaptım. Lastik örgümü 3,5 numaralı şişimle öreceğim. Şimdi 6 tane ilmeğimizi eksilteceğiz arkadaşlar. Bunu da keserek yapacağız. Normal lastik örgümü örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu taraftan 3 tane, diğer taraftan da 3 tane aralıklı ilmek eksilteceğim. Sıralarının çok bir önemi yok. Şimdi 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Düzde 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu tarafta ikinci kesme işlemimi de yapmış oldum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağım. En son terste kalmıştım. Düzle devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 2 ilmeği birlikte alarak düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 2 ilmeği birlikte alarak bir düz örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkadaşlar artık herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan mevcut ilmeklerimizle bir ters bir düz lastik örgü öreceğiz. Ben 10 santimetre ördüm. Bu şekilde katlayarak daha hoş durduğunu düşünüyorum. Dilerseniz 5 santimetre olarak da örebilirsiniz. Bu tamamen tercihinize bağlı. Şimdi ben lastik örgümü tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Daha sonra kol bedenimize devam edelim. Evet arkadaşlar, bacak bedenlerimi tamamladım. Şimdi kol bedenimle devam edeceğim. İpimin üzerinde beklettiğim ilmeklerimi şişimin üzerine aldım. Kol altından ilmek çıkaracağım. 3 tane bu taraftan, 3 tane de diğer taraftan.
Diğer tulumlarda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir farklılığı yok. Kesme işlemi yapacağız. Birkaç sıra sonra onu da göstereceğim. Daha sonra düz örgülerle devam edeceğiz. İlk sıramızı birlikte ördük. Şimdi bu şekilde dönerek düz örgülerle 3 sıra daha örelim. Sonra kesme işlemimizi birlikte yapalım. Sıra sayımı 4'e tamamladım. Şimdi ilk kesme işlemimizi yapacağız. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldığında bu tarafta aynı işlemi orada da yapacağım. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, kol eksiltmelerimizi de birlikte yaptık. Artık bu şekilde düz örgülerle kol altından itibaren 10 santimetre uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Sadece 6 sıra sonra az önce yaptığımız gibi sıra başından ve sıra sonundan birer tane ilmek eksilteceğiz. Daha sonra dediğim gibi sadece düz olarak devam edeceğiz. Bacak bedenimizde yaptığımız gibi de bir ters bir düz 10 santimetre lastik örgü öreceğiz. Eğer bacak bedeninizde 5 santimetre ördüyseniz lastik örgünüzü kol bedeninizde aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi tamamlayıp tulumumun son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, tulumumuz son haliyle hazır. Gerçekten çok şirin bir tulum çalışması oldu. A kısmında biliyorsunuz çengelli iğnelerimiz üzerinde ilmeklerimizi bekletmiştik. Bu ilmeklerimizi dikişsiz olarak nasıl kapattığımı yukarıdaki videomda yine tulumum üzerinde ayrıntılı bir şekilde anlattım. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Ölçülü bir şekilde ilerledik ama ben yine de ölçülerini vereyim arkadaşlar. 47 santimetre uzunluk, 27 santimetre genişlik. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.